Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, bu haftalık burç yorumlarında güzel şeylerden bahsedeceğim. Haftaya çok hızlı başlayacağız. Bu hafta 11-17 Mart haftasındayız. İletişim gezegenimiz Merkür pazartesi günü itibariyle artık Koç burcunda seyahat edecek. Mart ayının sonuna kadar. Tabii ki hemen aynı günün gecesinde, yani salı güne geçtiğimizde sevgi, ilişkiler, güzellik, estetik, para gezegenimiz Venüs, o da Balık burcuna geçiyor. Bu iki gezegenin burç değiştirmesi otomatik olarak günlük yaşamımızın hızını, gelişmelerin, olaylarını farklı yönde ilerletecek. Merkür'ün Koç burcuna geçmesi, birazdan burçlardan bahsederken daha detaylı burçlara göre anlatacağım. Hepimizin Koç burcu alanlarını aktifleştiriyor. Aynı zamanda Nisan ayındaki gelişecek konularında fragmanları yaşamımıza dönmeye başlayacak. Çünkü Nisan ayında 8 Nisan'da bir güneş tam o derecede olacak ve Ay ile kavuşacak bir güneş tutulması meydana geliyor Koç burcunun 19 derecesinde ve bu hafta 11 Mart haftasında Merkür'ün oraya geçmesiyle işte o enerjiler aktifleşiyor. Şimdi daha hızlı düşüneceğiz. Acele etmek isteyeceğiz. Sabırsız olacağız. Aklımıza geleni hemen hayata geçirmek isteyeceğiz. Böyle dürtüleri çok isteyecek. Yalnız bir hemen virgül koyalım oraya. Balık burcunda pazar günü ayın 10'unda yaşanan tabii ki yeni ayın etkileri devrede olacağı için bu acelecilik, böyle biraz sabırsız davranışlar belki biraz zorlayabilir. Neden? Çünkü aslında atladığımız bir şey var. Aslında bizi tutan bir durum var. Bırakmak gereken, çözmemiz gereken, onunla ilişkimizi sonuçlandırmamız gereken bazı konular olacak. Dolayısıyla da bu Merkür'ün hızlı hareketleri dönem dönem, yani yavaş yavaş ilerler, bazen hızlı hızlı ilerler ama sonuç olarak bizim hayatımızı, dünyayı da tabii aynı şekilde tam olarak bir enerji olarak çok yüksek ateş elementini, yani yükseliyor. Yani gökyüzü artık yüzünü böyle sudan yavaş yavaş çıkarıyor ve ateşe doğru ilerliyor. Ama hala tabii su elementi güçlü. Çünkü hala bu haftada Güneş, Satürn, Neptün hala Balık burcunda ve bu hafta oraya tabii Venüs eklendi. Şimdi bakın, Venüs eklenince ne oldu? Venüs Balık burcunu sever. Bu bir gezegenin sevdiği, sahip olduğu bir yerde olması demek güçlü çalışacak anlamına gelir. İlişkilerde iyi gelir. Çünkü orada Venüs yücelir. Kendini çok daha iyi tanıtır, ispatlar. İlişki dilimiz çok daha naif olacaktır. Problemleri çözmek üzere çok daha rahat çalışacak. Mesela estetik, güzellikle ilgili konularda, para ile ilgili konularda, insan ilişkilerimizde, sosyal ilişkilerimizde de tabii bunlar haritalara göre kesinlikle değişecek. Bazılarının aşk hayatları, bazılarının arka plan konuları, bazılarının aslında belki de bazı ilişkileri bitirmesi gerektiğini, ama tabii bazıları da çok romantik aşklar yaşamayacak mı? Evet, yaşayacaklar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi dostlar, bu haftayı uzatmadan çok hemen burç yorumlarımıza geçiyorum. Bu hafta burçlarımızı neler bekliyor? En şanslı burç hangimiziz? Sevgili koçlar, 11 Mart haftası güçleniyorsunuz. Hatta bu haftanın en güçlü burcu sizsiniz. Evet, Merkür burcunuza geçiyor pazartesi günü ve hafta boyunca söz sahibi olacaksınız. Kendinizi çok daha net ifade ediyorsunuz. Düşüncelerinizi harekete geçirecek olaylar yaşayacaksınız. Bu hafta hem aşkta, ilişkilerde, uzak hedeflerinde şanslı olan burçta sizsiniz. Haftanın hemen ilk günü, efendim, bu haftaya Ay Koç burcunda, yani yine sizin burcunuzda başlıyoruz. Dolayısıyla bilhassa pazartesi salı gününü iyi değerlendirin. Karar vermek, girişim yapmak, değerlerini, koşullarını, gündemini belirlemek için bir duruş sergiliyorsunuz ve o fırsatlar size geliyor. Ay Merkür'le de kavuşumda olacak. Gökyüzünde de çok bizi engelleyecek, kısıtlayacak açılar olmadığı için sizinle ilgili gelişmeler, bunlar bazılarının iş hayatı ile ilgili olacak. Arka planda dönen konular, özellikle salı günden itibaren Venüs oraya geçecek. Biraz daha duygu haliniz daha iyi olacak, şifalanacak. Venüs çünkü geçtiği yeri iyileştirir.
Biraz zor psikomatik durumlar yaşadı bazı koçlar. Yoğun bir balık transiti aldıkları için. Ama Venüs'ün oraya geçmesi ev hayatınızı, aile içindeki ilişkilerinizi, finans konularınıza özellikle mesela paylaşılan kaynaklara destek olacak yine bu hafta boyunca. Yani pazartesi, salı sizin için bu haftanın en önemli ve verimli geçecek 2 günü. Evet efendim, hemen haftanın çarşamba ve perşembe günü para konularınız devreye giriyor. Evet, finansal konular, beklediğiniz, belki ödemeniz gereken harcamalar. Bu arada birçok koç harcama da yapacak ama. İşte bir gardırobunu yeniler, kendine bir şeyler alabilir. Belki biraz güzellikle ilgili konular, kişisel bakımla ilgili konularda da harcamalar getirebilir. Venüs de buraya çünkü destek oluyor. Dolayısıyla salı ve çarşamba ve perşembe günleri parasal konularda eğer beklentileriniz varsa, girişimleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. Bunlar ortak paylaşılan paralarla da ilgili olacak efendim. Evet, cuma ve cumartesi günü çok enerjik bir iki gün. Mesela oldukça diyalogların güçlü olduğu bir iki gün olacak. Çok haber duyacaksınız. Yani bu hafta en çok telefon veya seyahat diyelim, gidip gelmeler, yakın çevresiyle olan ilişkileri gündemine taşıyacak burç sizsiniz. Cuma, cumartesi girişim planlarınız, açıklamak istediğiniz konular, görüşmeler, konuşmalar, bazılarının kardeşleri olabilir, yakın çevresi yani olabilir. Ama hakimiyet, son söz, irade sizde. Aklınızda olsun. Araçlarla ilgili konular, dijital konular, eğitimler vesaire gündeminizde olacak. Hafta sonu pazar günü eve, aileye doğru meyilleniyorsunuz. Venüs'te çok güzel bir iletişim var. O gün pazar günü özellikle ev, aile konularında daha huzurlu, daha mutlu, daha keyifli bir şeyleri daha iyi anlatabilecek. Mesela sofralar, yemekler, davetler böyle güzel paylaşımlar içerisinde olabilirsiniz sevdiklerinizle beraber. Genel olarak haftanın sizi çok zorlayacağını düşünmüyorum. Hatta biraz önce dediğim hem ilişkiler, çocuklarla ilgili konular, uzak seyahatler veya hukuki süreçlerden bazı haberler de alıyorsunuz. Bunu en çok cuma günü bekleyebilirsiniz efendim. Bu tabii ki sizin doğum haritanızla alakalıdır. Bunu her zaman söyleyeceğim. Mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Boğa ve yükselen burcu Boğa olan sevgili dostlar 11 Mart haftasındayız. Ve 11 Mart haftası sizin için güzel geliyor. Yönetici gezegeniniz Venüs Balık burcuna geçer ve bu haftanın ve ayrıca ayında en sosyal insanları sizler olacaksınız. Özellikle Venüs'ün oraya geçişiyle, yeni ayın etkisiyle çok insanla tanışacaksınız. Yeni yerler görebilirsiniz. Tanıştığınız insanlar uzun vadede hayatınıza inanın ki katkı sağlayacaktır. Çok yere davet de edilebilirsiniz. Lütfen bunları mesela es geçmeyin. Gidin, kabul edin. Yeni aktiviteler, yeni oluşumlar, iş projeleri olabilir. Arkadaş, ekip mesela grup projeleri, bazı çalışmalar da olabilir ya da sadece böyle etkinlik yani sosyalleşmek adına da çok faydalı bir zaman dilimi. Venüs orada olduğu için evet güzel tanışmalar getirebilir. İyicil bir gezegen Balık burcuna geçti. Burada çok güçlü çalışır ve etkileri, yansımaları da iyi olacak. Sizi destekleyen bir pozisyonda. Parasal anlamda da rahat bir haftadasınız. Bunu da söyleyebilirim. Çünkü çarşamba ve perşembe günü Ay burcunuza geçiyor. Boğa burcuna geçiyor. Yani 13-14 günlerinde. Ve bu günler biraz sert de olabilir ama önemli konuları gündeminize taşır. Çünkü burada bazı yerleri, bazı aksları tetikleyecek bir gökyüzü var. İlişkilerde, kariyer, finansla ilgili konularda burada beklenmedik bazı yön değişiklikleri yapabilirsiniz. İleriye gitmeye çalışırken belki bir şeyi biraz durup böyle bir yeniden gözden geçirmeniz faydalı olabilir. Ve işte cuma günü, cuma ve cumartesi parasal konular, daha önceden yapılmış harcamalar ya da yeni yapılacak harcamalar, finans konularında beklentileriniz varsa, işte bir şeyin altyapısını yaptın, bekliyorsun, işten beklersin, yeni bir yatırım yapmışsındır, onun dönüşünü beklersin ama para ile ilgili konular cuma günü çözülüyor. Cumartesi günü de bu alanda aslında ve yine bu hafta çok sosyalsiniz siz.
Hafta sonu da mesela yine sosyal görünüyorsunuz. Misafir ağırlamak, yola gitmek, bir takım insanlarla çok fazla telefonda görüşmek, yakınlarınızı ilgilendiren mesela aile bireyleri diyelim. Kardeşleriniz, onlarla ilişkiler, belki bir yere gitmek ihtiyacı da doğabilir aniden. Bir seyahat yapma planı da gelebilir. Ama hafta boyunca gerçekten hem sosyalsiniz hem önemli konuları çözmek için potansiyelleriniz oluşacak. Yeter ki farkında olun. Doğum haritanızı biliyorsanız mutlaka Koç, Boğa, İkizler alanlarını şöyle bir inceleyin. Başta balık. Çünkü her şey orada. Orada başladı bu hafta boyunca. Dolayısıyla iyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kendi doğum haritanızı esas alarak tabii ki daha farklı yorumlar da çıkabilir. Bilginiz olsun. Mutlu bir hafta. Hoşçakalın. Değerli ikizler, yükselen burcu ikizler ya da haritasında çok fazla ikizlerde gezegen olan arkadaşlar, 11 Mart haftasındayız. Ve bu hafta özellikle cuma, cumartesi sizin için önemli olacak. Yaşamınızda özellikle mesleki konular ikizlerin çok gündeminde olabilir. Aile konuları çok gündeminde olabilir. Ve Venüs balık burcuna geçiyor. Tam o noktaya, yani kariyer, böyle hayatınızın tepe noktasına. Bu aslında bu bütün ayı bu günden, yani pazartesi günden itibaren değiştirebilme özelliği olan bir durum. İlişkilerinizi gündeminize taşıyacak. Özellikle ikili ilişkilerinizi. Mesleki alandaki girişimler, yenilikler, yeni başlangıçlar için bu hafta çok yoğun gözükecek. Bilhassa pazartesi, salı günü Merkür de Koç'a geçer ve Merkür Koç'a geçince sizi desteklemeye başlıyor sevgili ikizler. Ayın sonuna kadar devam edecek ama bu hafta mesela sosyal çevreniz salı günü daha güçlü gözüküyor. Birileriyle görüşmek, arkadaşlardan destek almak, oralarda bir takım potansiyellerinizi öne çıkarmak, görünür olmak, şöyle kendinizi göstermenizi tavsiye ederim. Pazartesi ve salı günü. Enerjiler çok yoğun, ateş elementi yükseldi. Artık laflarınızı, çünkü Merkür sizin yönetici gezegeniniz. Konuşmalarınızı, düşüncelerinizi böyle dile dökmek. Hani adeta bir düğüm vardı, o düğüm şimdi böyle çözülüyor ve siz açılıyorsunuz. Değerlendirin. Evet, çarşamba, perşembe günü biraz içe çekilme günleri olabilir. Bir takım konuları gözden geçirme günlerinde olacaksınız. Bu mesela şu anlamda sizin parasal konularınızda bir takım beklentileriniz olabilir. Bu ortaklı paylaşımlardan olma ihtimali var. Bir yeni girişim için, belki bir proje için, ailevi bir konu için, mesela birçoğu aile ile ilgili konular, taşınma, yer değişikliği planlarınız varsa bunları düzenlemek ve iş konuları, işle ilgili konularda da önemli gözüküyor. Evet, önemli olan kısım sizin için cuma ve cumartesi. Ay burcunuza geçer. Şimdi ay ikizlerde, yükselen üzerinizden geçiyor. Bu 2 gün sizin toparlanma, birey olarak kendini şöyle bir olduğu yerde sorgulama, bir farkındalık 2 günü yaşayacaksınız. Birçok görüşme ve bilgi trafiği içerisinde olacaksınız. Sosyal çevrenizden destekler alıyorsunuz. Beklediğiniz haberler cumartesi günü gelebilir veya planladığınız ya da planlayabilirsiniz bu arada. Görüşmeler, toplantılar olabilir, aile içi belki ya da ilişkilerinizi ilgilendiren konularda mesela çözümsel bir süreç, Merkür'ün desteğini alıyorsunuz. Biraz önce dediğim gibi tam olarak kendini ifade edebilirsiniz sevgili ikizler. Hafta genelinde parasal konularda da iyi ve şanslısın. Özellikle ilişkilerle ilgili bence cumartesi günü daha faydalı bir gün. İlişkiler yönünde bu hafta ikizler de şanslı gruplardan. Ayrıca bazı seyahatler yapan ya da uzaktan bir yerden haber bekleyen, finansla ilgili konularını, ticari konuları yine devreye sokacak bir durum. Çünkü pazar günden itibaren, yani 17 Mart, finans ve para konularını konuşuyor olacaksınız. Bunlar ailenizle bağlantılı olacak. Mesela beklenti de olabilir, harcama da olabilir ya da bir şeyi paylaşmak adına olabilir. Yani pazar, hafta sonundan itibaren parasal konularda bir hareketlilik gözüküyor. Tabii ki bu pazar, gelecek pazartesi yani 18'e itibariyle daha güçlü çalışacaktır sevgili ikizler. Evet, genel olarak haftanın iyi burçlarındansınız. Şanslısınız ve sizi tutan, o geride bırakan konuları artık çözümlemeye çok az kalmış gibi gözüküyor. Mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.
Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan dostlar. Evet, 11 Mart haftasında haftaya işle ilgili konularla başlıyorsunuz. Merkür artık kariyerimize geçti, Koç burcuna geçti ve zaten birçok yengeç önemli dönüm noktalarında geziyorlar. Bir değişim, bir gelişme sürecinde olabilirler. Birçok yengeç bunu yapıyor. Hayatını yeniden inşa etmek için kariyerini, aile düzenlerini, yaşadıkları evi, yani hayatlarının dört bir sac ayağı da şu anda çalışıyor. Çünkü yaşayacağımız tutulmalar hem 25 Mart'taki 8 Nisan'daki bu iki tutulmada sizi etkiliyor. Doğum haritanızın aldığı etkiye göre. Evet, pazartesi, salı günü. Koç burcunda ay Merkür'le beraber duygularınızı ifade etmek, önemli konuları dile getirmek, aynı zamanda parasal konuları, bunlar mirastır, sigortadır, işte primdir mesela, herhangi bir ödemedir, ödemelerle ilgili gündemleriniz olacak. Şimdi Venüs de salı günü artık o da balık burcuna geçiyor ve birçok aslında yengecin doğum haritasına göre değişir tabii ama uzak hedeflerine kilitlendiler. Eğitime, yolculuklara, belki hukuki süreçlere, gelişime, kendini geliştirmeye, akademik konulara mesela ya da başka ülkelere seyahatler olabilir. Bu gibi durumlarınız gündemde olacak. Böyle bir para alışverişleri vesaire gündeminizde ama önemli günlerden, zaman diliminden daha doğrusu geçiyorsunuz. Evet, çarşamba, perşembe günü sizin için aşk, ilişkiler ve destekleyen bir iki gündesiniz. Bakın, Venüs de destekliyor sizi. Bu iki gün aynı zamanda aile içi konuları yine destek alıyor ve ikili ilişkilerde önemli bir iki gün olabilir. Bir gezme, bir toplantı, bir yemek, bir sosyal bir arkadaşlarla ilgili konular gündeminizde olacak ama bu hep uzakları işaret eden alandaki konuları içeriyor. Bilginiz olsun. Yeni ayın doğduğu alan, yani balık burcu, yaşamınızda önemli figürleri aslında hayatınıza katıyor. Dolayısıyla bu iki günde sizin için çarşamba, perşembe önemli. Evet efendim, cuma ve cumartesi günü çok bilgi, iletişim trafiği ve yengeçler, çok bilmediğiniz şeylerden haberiniz olabilir. Bazı konulardan haberdar olacaksınız. Dedikodular olabilir. Arka planda duymuş şeyleri, dönmüş şeyleri duyabilirsiniz. Bunlara biraz, nasıl diyelim, uzak durmaya çalışın. Böyle negatif enerjileri üstünüze çekmeyin lütfen. Gerçek de olmayabilir, aslı da olmayabilir bu arada. Biraz kendinize içe de dönebilirsiniz. Sosyal değil de biraz daha içe kapanık bir iki gün olabilir sizin için. Ve gelelim haftanın sonuna, son güne, yani pazar günü işte ay burcunuza geçiyor. Sizin için önemli bir gün ya da haftayı, gelecek haftayı başlatacak. Bu sizin için tüm hayatınızla ilgili kararlar, ufak da olsa günlük rutinlerinizin, planlarınızın çok daha rahat akacağı, çok daha rahat yapabileceğiniz bazı gelişmeleri getirecek. Çünkü Ay Satürn'e de güzel etkileri var. Güzel haberler, sonuçlanmalar gelebilir. Bunu duyabilirsiniz pazar günü itibariyle. Eğer doğum haritanız etki alıyorsa. Evet, hayatınızın yönü inşallah istediğiniz gibi aksın. Sevgili yengeçler, iyi bir hafta dilerim. Hoşça kalın. Aslan ve yükselen burcu aslan olan, haritasında çok fazla aslan burcunda gezegen olan dostlar. 11 Mart haftasının en güzel etkilerini alan burç sizsiniz. Merkür artık Koç burcuna geçti ve Merkür'ün Koç burcuna geçmesi sizin gitmek istediğiniz yollar, adım atmak istediğiniz tüm alanlarda önünüzü açmaya başlıyor. Birçok aslan Merkür'ün buraya geçişiyle seyahat edecekler. Önceden gittiği yerlere de gidebilirler. Ve Merkür sizi destekliyor aynı zamanda, bir ateş elementinde. Bu hafta boyunca yapmak istediklerinizi ortaya koymak için. Mesela şimdi bunlar daha çok eş partner ilişkileriyle ilgili olacak. Pazartesi, salı günü bir iş, gezi planı, bir mahkeme durumu başlayabilir. Yeni ay evresindeyiz. Yeni başlangıç çünkü. Böyle konulara adım atacaksınız. Uzak yerlere seyahat planları yapacaksınız. Eğitimle ilgili konular
gündeminizde olacak. Mesela yakın çevrenizle çok ilişki içinde olacaksınız. Seyahatler gözüküyor çok fazla. Zaten Mart ayındaki tutulma da bu alanı destekliyor ve buraya tabii ki yani Merkür'ün geçmesiyle burası aktifleşmeye başlıyor. 25'inde bir tutulma yaşanacak ve haritanız olumlu etki alıyor efendim. Güzel etkiler alıyor ama tam olarak kendi haritanızda nokta atışı yorumları görebilirsiniz. Efendim tam olarak çarşamba ve perşembe günü işte sizin için hayatı düzenleme günleri. İşinizi düzenler. Oradaki gelişmeleri takip edebilirsiniz. Sürpriz gelişmeler de olabilir bu arada. Ani fikir değişiklikleri mesleki konuda, aileyle ilgili konularda. Mesela başka nerede olur? Parasal konularda mesela bir yatırımla ilgili konuda olabilir. Ve mesleki anlamdaki gelişmeleri de takip edeceğiniz bir 2 gün olacak. Cuma ve cumartesi ise bu haftanın yine en çok sosyalleşecek burçlarından bir tanesi sizsiniz. Çok kişiyle görüşür, çok haber alır, birçok görüşme yapar. Hatta oradan olumlu gelişmeler, olumlu dönüşler de alırsınız. Özellikle sosyal hayatınız, ilişkileriniz bu 2 gün çok güçlü. Cumartesi ve pazar günü değerlendirin lütfen. Güzel haberler, güzel gelişmeler gelecek ve aynı zamanda ilişkilerde bunu getirecek size. Mesela nerede getiriyor? Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Kendinizi çok doğru ifade ettiğinize inanacaksınız. Özgüveniniz artıyor sevgili aslanlar. Bunu başarabilenler ki neden başaramayasınız yani? Gerçekten güzel gelişmeleri, olumlu gelişmeleri bu hafta hayatına çekebilir. Hem uzak hedeflerinde hem mesleki konularda aynı zamanda bir para alışverişi söz konusu. Bir borçlanma olabilir mesela. Bir yere borçlanma gibi bir plan da gelişebilir. Bir şeyin satışıyla olabilir bu ya da bir krediyle ilgili olabilir. Gündeminizde de bu konular olma olasılığı çok güçlü olacak hafta boyunca. Efendim haftanın son günü Ay Yengeç Burcu'na geçer. Biraz içe döner, dinlenir. Sanki sakinleşirsiniz. Pazar günü biraz duygusallık da yoğun olabilir açıkçası. Ve haftayı bu şekilde kapatırsınız. Aslan burçları umarım her şey istediğiniz gibi olur. İyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Kıymetli Başaklar, 11 Mart haftası bütün Başakların gündeminde ilişkileri olabilir. Birçoğunun. Diyelim Başaksınız, haritanızda çok Balık burcunda gezegeniniz var. Birden fazla işte 3-4 tane mesela. Kesinlikle önemli bir dönemde yeni bir adım atmaktasınız. Birçok aslında Balık burcunun evlilik veya daha resmi kurumlar, resmi işler, belki bazı projeler işleme sokmak için hazırda bekliyor. Ve bu start pazartesi günü veriliyor. Pazartesi ve salı günü siz devlet daireleriyle olan işlerinizi, oradaki gelişmeleri takip ediyorsunuz. Para olur, ödeme olur, emeklilik olabilir, benzer durumlar olabilir. Evlilik, ortaklıkla ilgili konularda bazı adımlar atacaksınız ya, bunları resmiyete dökmeye de belki doğru ilerleyen bir süreçtesiniz. Şimdi özel hayat en çok başakların gündeminde, özel ilişkileri ve bu da aslında size yarıyor. Çünkü salı günden itibaren Venüs'te ilişkiler yönüne geçiyor ve aşk hayatı, parasal konularda çok destekleyecek sizi. Manevi olarak, duygusal olarak da çok hassas olacaksınız. Daha duyarlı. Hatta aşk kapılarını da çalıyor, unutmayın. Romantizmi de çok hayata getiriyor. Venüs burada çünkü çok güçlü. Merkür de Koç'a geçti. İlişkilerle ilgili, böyle ortaklıklarla ilgili konuları özellikle pazartesi günü hayata geçiriyorsunuz. Salı günü aynı zamanda. Şimdi çarşamba, perşembe ne yapıyorsunuz efendim? Bir takım mesela konular, işte Venüs de Balık burcunda olduğu için yine ilişkilere bağlı olmak üzere. Mesela bir seyahate gitmek için bir başvuru yaparsın. Bir pasaport işlemin olur. Ticari bir konudur, yurt dışı ile ilgili bir girişim yaparsın. Bir evrak hazırlığı olur, bir şey olur mesela. Eğitimle ilgili konular. Burada beklediğiniz haber, gelişmeler için evet bu 2 gün yani çarşamba, perşembe günü önemli gözüküyor. Şimdi efendim çok sosyalleştiğiniz, özellikle bu gündeminizde iş varsa, mesleki bir konu varsa,
Özellikle cuma günü çok bilgi gelir. Çok bilgi alırsınız. Kendiniz de anlatabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar da bunu aslında destekleyebilir. Çünkü yani Merkür artık Koç burcuna geçti ama bazı şeyleri artık hani tıkanmış konuları, bırakılması gereken artık bitmesi gereken ne varsa bunları bitirmek adına da çalışabilir. Burada bazı anlaşmazlıkları yol da açabilir. Yani cuma ve cumartesi günü bu anlamda hayatınızın tümünü ilgilendiren konularda bir takım gelişmeler yaşanacak. Doğum haritanıza göre bunlar farklılık gösterecektir tabii ki. Sizin için daha rahat bir gün tabii ki hafta sonu, pazar günü sosyalleşiyorsunuz. Güzel bir pazar geçirebilirsiniz. Böyle arkadaşlarla, eşlerle, dostlarla havada güzel olursa dışarıda belki de aile bireyleriyle böyle bir yerlere gidersiniz. Aşkı olan, ilişkisi olan belki sevgilisiyle böyle bir sosyalleşme platformu ya da fırsatı size doğacak değerli Başaklar. Yönetici gezegeniniz Koç burcuna geçti. Dolayısıyla evet bilgiyi daha hızlı taşıyacak, bilgiyi daha fazla işleyecek ve çok acele ettirecek. Yani siz sabırlı burç olarak bilinen Başaklar sabırsızlanacaksınız. Bu sabırsızlıkların nedeni bazı bitmesi gereken konuların hala temizlenmediği anlamına gelir. Dolayısıyla şöyle hayatınızı bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Mutlu bir hafta diliyorum efendim. İzlediğiniz için teşekkürler. Terazi burçları 11 Mart haftasında sizleri neler bekliyor? Sadece terazi değil, haritanızda birçok yerde terazi burcu varsa yine bunu izleyin efendim. Evet haftaya siz ilişkileriniz yönünde harekete geçerek, adım atarak başlıyorsunuz. Merkür Koç burcuna geçiyor pazartesi günü ayda. Koç burcunda pazartesi, salı günü ilişkiler çok hızlı. Genel olarak böyle. Ortaklı işler, iş projeleri, evlilikler, evliliklerdeki ilişki durumları, partner ilişkileri, buradan gelişmesi gereken konular, beklentileriniz nelerse bu 2 gün bunlarla ilgili çok yoğun yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Sorunlarınızı çözebilirsiniz. Partnerinizle yeni kararlar alabilirsiniz. Ama bazı teraziler yeni tanışmalar, kadersel tanışmalarda yaşayabilir. Doğum haritasına göre değişecektir. Çünkü tutulma ayındayız. 25'inde bir ay tutulmamız var 25 Mart'ta. Dolayısıyla bu tutulmanın etkileri zaten şu an devreye girdi. Doğum haritanızın tabii etkisiyle çok önemli. Yani bunların genel olarak yaşanıp yaşanmayacağı ama genel olarak bu şekilde ilerleyecek efendim. Pazartesi, salı bu şekilde. Ama ilişkilerle ilgili konular ay boyunca devam edecek bu arada. Onu söyleyebilirim. Evet ve devam ediyoruz. Çarşamba, Perşembe günü. Siz gidip bir borç ödeme, borçlanan konuları kapatma, beklediğiniz bir satıştan para gelmesi, resmi bir kurumda bir işlem yapabilirsiniz. Bir devlet kurumunda bir işiniz olabilir. Bu 2 gün buralarda böyle ani gelişmeler de olabilir bu arada. Borsayla genel bu alandaki konularla eğer ilgileniyorsanız bunlar sağlık da içinde olacak. Mesela bir sağlık harcaması da olabilir. Ve işle ilgili gelişmeler olacak. Bir işe niyet ediyorsunuz, bıraktığınız yerden devam etmeye kalkıyorsunuz. Hepsini yok sayıp yeniden başlayacağım da diyebilirsiniz. Böyle gelişmeler gündemimiz hafta boyunca bu arada sağlık, işle ilgili konularda, hayvanlarla ilgili konularda aynı zamanda terazilerin gündemlerinde olacak efendim. Evet devam edelim. Cuma ve cumartesi günü birçok terazi için en şanslı 2 gün bakın. Çok güzel haberler alırsınız. Uzak hedefleriniz mesela bir geziye gitme, küçük bir hafta sonu tatili gibi de düşünebilirsiniz. Ama bazı terazilerin idealleri var, işte hayalleri var, işte gezme hayalleri var. Bir tatil de olabilir, bu yurt dışı gezisi olabilir. Bazıları eğitimle ilgili konularda. Yarım bıraktıkları eğitimler, onlarla ilgili farklı gelişmeler. Bunlar yavaş yavaş terazilerin hayatına girmeye başlayacak zaten. Yani bu hafta buralar kıpırdanır ama zaten yılın ikinci yarısından sonra buralar full hareketli olacak sevgili teraziler. Evet güzel haberler alıyorsunuz dedik ve hafta sonu evet işle ilgili nokta atışı. Evet ben bunu artık yapacağım.
Evet, ben burada bir gelişme kaydetmeliyim gibi. Belki de hani birlikte iş yaptığınız kişiler ya da yalnız başınasınız ya da burada bir yenilik yapmaya niyetlisiniz. İşte bunlar çok hareketli. Yeni bir iş de kuracak bazı terazi burçları. Yeni bir kapı aralayacak, bir mekan, yeni bir ekip, yanına bir ekip arkadaşı da alabilir. Bununla ilgili konuları kesinleştirme zamanında işte hafta sonunda olma ihtimali yüksek sevgili terazi burçları. Bu haftanın aslında aile düzeni, ev, emlakla ilgili konular gündeminde olur en çok. Özellikle o şanslı dediğim 2 gün cuma ve cumartesi ilişkiler adına da çok kıymetli. Güzel, dengeli, açıkçası öyle söyleyebilirim. İlişkiler anlamında teraziler de güzel etkiler alıyorlar hafta boyunca. Ve diğer yandan şöyle baktığımızda evet, bu şekilde etkiler var. Önemli bir haftadasınız sevgili teraziler. İyi değerlendirin derim. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Akrep ve haritasında çok fazla Akrep burcunda gezegeni olan dostlar. 11 Mart haftası size aşk, ilişki, para, finansla ilgili konular, yaratıcılık, sanat, hobiler gibi çok güzel destekleriyle geliyor. Çünkü Venüs Balık burcuna geçiyor ve gökyüzündeki o su elementi, özellikle Venüs'ün balığa geçişi her anlamda bu hafta akrepleri destekliyor. Bu saymış olduğum konularda ilişkilerde daha hareketli, daha maceracı, duygusal yoğunluğu arttıracak. Mesela o aşkı, hani romantizmi de çok etkiliyor. Özellikle böyle beklentisi olan akrepler için gerçekten güzel bir zaman dilimine bu hafta başlıyoruz. Venüs balığa geçer. Pazartesi, salı günü artık Merkür, iletişim gezegenimiz Merkür Koç'ta. Ay Koç burcunda yoğun bir iş gündemi akreplerin. Yoğun bir çalışma gündemi var. Özellikle orada yenilikler, gelişmeler, düzenlemeler, belki yaza hazırlıklar olabilir. Bazı çalışanların birlikte çalıştıkları insanlarla bazı yeniliklere adım atabilirler. Ve diğer yandan şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Mars hala Kova burcunda. Aslına bakarsanız kendi aile düzenleri, aile içindeki kişilerin sağlık sorunları, onların ihtiyaçları, bu gibi konular, yani sağlıkla gündemler de olabilir. Yani doktora, hastaneye gidersin, işte rutin kontrol olur vesaire, böyle durumlar da var. Ama bazı mesela akrepler belki bir ameliyat, bir operasyon gibi durumla da karşı karşıya olabilir. Onun için de aslında bir hızlı bir iyileşme süresi, hızlı bir tedavi süreci içinde olacaklar. Evet efendim, pazartesi salı günü böyle, çarşamba perşembe, evet artık Venüs güzel ilişkiler evinize de çok güzel destek veriyor bu arada. Akreplerin hem ilişkilerinde, ortaklığı işlerinde, özel hayatlarında, aşk hayatlarında en şanslı burçsunuz. Ay boyunca da devam edecek, bu hafta daha güçlü yaşayacaksınız bunu. Bu arada ev içinde, aile içindeki konular, ufak tefek tatsızlıklar falan, onlar artık yavaş yavaş uzaklaşıyor. Onu da rahatlatabiliriz sizi bu şekilde. Ve bu hafta evet, tekrar edelim orayı. Çarşamba, perşembe günü ilişkiler, evlilik konuşursun, ortaklık konuşursun. Acaba şu işimi yapsam gibi bir gündem gelebilir. Mesela hani öyle laf arasında, laf olsun diye de bazen konuşuruz ya. İşte bu laf olsun diye konuştuğumuz laflar, sözler, onlar büyür, evrene enerji olarak gider ve bir gün karşımıza gelir. Çünkü akrepler böyle durumların şu an içerisinde. Evlilik hazırlığı, iş hazırlığı, yeni bir iş ortaklık projesi hazırlığı, ani gelişmeler işte bu hafta çarşamba, perşembe günü sinyallerini verir efendim. Bakın, bu haftayı fragmanları, işaretleri takip edin. Bu 2 gün uzun vadede yaşamınıza ani gelecek yenilikleri gösteriyor. Devam ediyorum efendim. Cuma ve cumartesi günü biraz daha böyle kriz gibi hissederiz. Duygusal olarak iyi hissetmeyiz. Parayla ilgili konuları konuşuruz. Mesela ödememizi konuşuruz. Faturalarımızı düşünürüz.
Hani bu gibi durumlar gündemde ve aynı zamanda mesela diyelim ki bir devlet dairesinden haber bekliyorsunuz Cuma günü ya da orada bir işiniz var, işte bunu çözebilirsiniz Cuma günü siz. Oraya giderek mesela, çünkü Merkür'ün desteğini alan bir gün, tamamlanması gereken bir kağıt, bir evrak, bir sigorta işlemi, bir emeklilik işlemi, banka ile ilgili konular vesaire, bunlar Cuma günü gündeminizde. Cumartesi de aslında benzer enerjiler var diyebilirim. Hafta sonu sizin için harika. Aslında bu haftanın tamam bence sizin için çok iyi, çok destekleyen bir haftadasınız. Ve hafta sonu güzel bir hafta sonu tatili, güzel bir dinlenme, güzel bir araştırma, bir ar-ge, bir şeyleri okuma, vizyonunuzu genişletecek durumlar. Mesela bir iş ya da bir konuya merak sardınız, onunla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Uzaktaki aile bireyleriyle de görüşmeye, onların fikrini alma ya da belki de misafir ağırlayacaksınız, hiç belli olmaz. Böyle durumlarda gündeminizde olacak. Sevgili akrepler, umarım harika bir hafta geçirirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yay ve yükselen burcu yay olan sevgili dostlar ve haritasında çok fazla yay gezegeni olan arkadaşlar. 11 Mart haftası bütün yaylar için, aslında yükselen de yay olanlar tabii buraya katalım. Ailesi, evi, yaşadığı yer, o alanlarla ilgili konular, gayrimenkul, emlak konuları, ebeveynlerle ilgili konular sizin gündeminizde. Ve salı günden itibaren Venüs de Balık burcuna geçiyor ve bu alanı desteklemeye başlıyor. Evin içinde çok daha keyif, huzur, orta yolu bulmak, anlayış, sevgi, o huzur ve denge enerjisi yaşam yerinizde, işte aile üyelerinizde sizi daha rahat ettirecek efendim. Ve haftanın başında pazartesi günü Merkür Koç, Ay Koç burcuna geçer ve bu haftanın aşk ilişkileri bakımından en heyecanlı gelişmeleri yaşayacak burcu da sizsiniz. Sadece aşk mı? Flörtler mi? Kadersel tanışmalar yaşayacak. Tesadüfen hayatına giren insanlar olacak bazı yayların ve bu ilişkiler evresinde olduğunuzu zaten gösteriyor. Özellikle Nisan ayında bu daha geniş pencereden bunu göreceksiniz. Ama fragman dönmeye başlar. Ve sadece o değil, çocuklar. Çocukları olmayanların çocuk sürprizleri gelecek. Veya bir tedavi sonuç verecek. Bazılarının çocukları evlenecek. Bazılarının finansal konularda, yatırımlarla ilgili konularda önemli girişimleri olacak efendim. Yani oldukça yaratıcı, gökyüzünün sizi desteklediği, fikirlerinizi daha rahat, mesela birine bir şey söylemekten itina edersin ama şu anda öyle olmayacaksın. Hızlı, hemen böyle bir şeyleri harekete geçirip aktifleştirmek isteyeceksiniz. Böyle bir dürtü var. Ama bazı yaylar biraz böyle baskı altında hissedebilir. Tabii bir yeni ay, hani balık yeni ayı, biraz hafif huzursuz, belki de biraz umutsuz da olabilirsiniz ama bu umutsuz, bu huzursuz duygular sizin kesinlikle ya ebeveynden gelmiştir, ya aile içindeki başka ya da çok eskiden buraya taşıdığınız bir yük de olabilir. Bakın, onları bırakma zamanı. Lütfen yay burçları pazartesi günü itibariyle hayata şöyle merhaba, çok güçlü bir merhaba deyin. Çünkü gökyüzü inanılmaz sizi destekliyor. Ateş elementi güçlü. Pazartesi, salı bu anlamda güçlü. Evet, ve çarşamba, perşembe gününe baktığımızda aslında güzel gelişmeler olabilir. Özellikle beklediğiniz sağlıkla ilgili konular. Günlük yaşantınız çok hızlı olacak bu arada. Rutinleriniz çok hızlı olacak. Bilhassa mesela günlük evinde, işinde veya sosyal hayatında, spor salonunda, ofisinde önemli bazı detaylarla uğraşacaksınız. Oralarda yenilikler yapıyorsunuz. Her şeyi düzenliyorsunuz. Yorucu bir 2 gün olabilir. Kendinize detoks için mesela inanılmazdır. Yeni bir tedaviye, yeni bir mesela fiziksel terapiye, egzersize başlamak için, çok spora başlamak için yine gayet destekleyici günler. İşle ilgili konular için de yoğun bir gündem olacak. Efendim, sizin ilişkiler gündeminiz bu hafta, ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi gündemleriniz Cuma günü devrede. Mesela Cuma günü beklediğiniz bir ortaklığı işten
bir imza, bir yetki belgesi, herhangi bir konuda bir gelişme, bir haber alabilirsiniz. Özellikle evliliklerde bu önemli gibi gözüküyor. Önemli olacak. Aynı zamanda çok da desteklenen bir alan. Yani yay burçlarının ilişkiler, ortaklıklar alanları çok destek alıyor bu hafta boyunca. O yüzden cuma ve cumartesi burada bazı fikirleri beyan etme, çok konuşacak, çok fikir üretecek, çok paylaşımda olacaksınız. Siz de çok haber alacaksınız bu arada. Değerlendirebilirsiniz efendim. Hazır Merkür Koç burcunda ama çok acele etmemekte fayda var. Onu söyleyeyim. Ve hafta sonuna geldiğimizde biraz sizin de yine gündeminiz dış konular olabilir hafta sonunda. Aileyi ilgilendiren gündemleriniz olabilir. Biraz böyle bütçe planlamaları, ödeme hesapları vesaire, buna benzer duygu ve durumlar içerisinde olabilirsiniz. Ve bunun planlarını yapmak için de hayata yani devreye giriyor bazı dinamikler. Evet, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan dostlar ve haritasında çok fazla Oğlak'ta yerleşim olan arkadaşlar. 11 Mart haftası sizin için, şimdi Merkür Koç burcuna geçti. Pazartesi, Salı günü Ay da Koç burcunda olacak. Dolayısıyla özellikle aile temaları gündeminize gelecek. Ve orada hızlı bir gelişme olabilir. Konuşmalar başlayabilir. Zaten bu alan Oğlak burçları için özellikle aile, yaşam yeri, kökleri, ebeveynleri, evleri, taşınmalar, belki bazı satışlar gibi konular bu yılın aslında temel dinamikleri arasında ve bu hafta pazartesi salı burası hareketlenmeye başlıyor. Ev içinde, aile içindeki konuları, gündemleri birinci sıraya yerleşecek sevgili Oğlak burçları. Buradaki gelişmeleri, destekleyen gelişmeleri takip edebilirsiniz. Öncü burçlara bürünmeye başlıyor gökyüzü ve sizi direkt ilgilendiriyor. Dolayısıyla da böyle köklerinizi ilgilendiren, evinizi ilgilendiren, yaşam yerinizi ilgilendiren, aile bireylerini ilgilendiren konularla bazı görüşmelerle, konuşmalarla meşgul olabilirsiniz. Evet, Salı günü itibariyle Balık burcuna geçen Venüs'le beraber zaten Oğlak burçları için özellikle girişim, yeni bir şeye başlama, yakın çevreleriyle bir takım gelişmeleri yaşama, eğitimle ilgili konular, araçlarla ilgili, mesela aracını değiştirebilir, telefonunu değiştirebilir, dijital konular, bunların hepsi gündeminde sevgili Oğlak burçların ve buralarda işte bazı hareketlilikler vardı zaten ve pazartesi salı bunlar artık böyle hayata geçmeye başlıyor. Gündem olarak hani haftanın gündemi de bu olacak aslında. Evet, devam edelim efendim. Çarşamba, Perşembe günü gökyüzü sizi destekliyor. Evet, bu haftanın bu 2 günü sizin için çok faydalı çalışacak. Nerede? Birikimleriniz, hayalleriniz, şanslı olduğunuz konular. Bunlar ilişkiler olabilir, sürpriz gelişmeler. Bakın, sürpriz ilişkilerde sürpriz gelişmeler. Diğer mesela hobilerinizle ilgili, sanatsal gücünüz, yaratıcınızla ilgili konularda ani gelişmeler, bir yön değişikliği, iş kanallarını değiştirecek durumlar ve tabii ki para ve yatırımlar ve aşk hayatı. Oğlaklar için bu 2 gün çok güçlü çalışabilir. Çünkü Nisan ayına atıfta bulunan 2 gün olacak. Çünkü Nisan ayında buralar çok aktif olabilir. Doğum haritanızın aldığı etkiye göre bu alanlarda ani gelişmeler bekliyor sizi. Bence güzel gelişmeler olacak. Sevgili Oğlaklar. Evet, Cuma ve Cumartesi günü tamamıyla bir ilişki bombardımanın içindesiniz. Yani iletişim trafiği, ilişkilerde iletişim trafiği içindesiniz. İşiniz, günlük hayatınız, sezgileriniz, günlük uğraştığınız işler, konular gündeminizde oldukça hareketli bir cumartesi yaşayabilirsiniz. Bakın, oralarda kendini şanssız hisseden, iş hayatında şanssız veya işte sağlık alanında problemler yaşıyorum, uzun zamandır işte kemik problemim var vesaire diyenler, Oğlaklar için söylüyorum. Bu cumartesi pazar size bazı konularda ışık tutar.
Nasıl tutar? Çünkü burası yılın ikinci yarısından sonra olumlu çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla bu hani uzun vadede hani geride kalmış ya da nasıl diyelim mazisi olan konularda artık bir çözülme, artık bir iyileşme başlıyor. O yüzden farkında olun. Bunu üzerinizden de atmaya çalışın. Gerçekten önemli ve çok güçlü destekler alacaksınız Mayıs sonu itibariyle ve bu hafta burası gündeminizde olacak efendim. Hafta sonu ise yine oğlaklar için önemli. Bu hafta mesela aile içindeki konuları eşiyle konuşmak, orada istişare içerisinde olmak, sevgilisiyle bir iş projesi olur, iş ortaklığı ile ilgili olabilir, bir girişim yapıyorsanız bunları değerlendirmek, belki de eşinizle güzel bir hafta sonu geçirmek gibi de düşünebilirsiniz. Böyle bir enerji aktif olacak ama oğlaklar için çok önemli günler. 25 Mart tutulmasından etki alıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Özellikle kariyer anlamında çok farklı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Diğer anlamda hayatınızın her anlamında, her köşesinde ciddi bir yenileşme başlayabilir. Mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Kova ve haritasında çok Kova burcunda gezegeni olan arkadaşlar 11 Mart haftasındayız. Ve 11 Mart haftası sizi artık desteklemeye başlıyor. Merkür Koç burcuna geçti. Ay da Koç burcunda haftanın ilk 2 günü. Evet, pazartesi, salı aslında hafta boyunca dile gelmesi gereken konular, ciddi konular, ötelenmiş, arafta kalmış, sallantıda çözüm bekleyen konular için gayet güzel bir zaman dilimi. Haftayı bu şekilde değerlendirin lütfen. Para dinamikleri sizin için çok önemli. Finansal konular, borçlanmalar, yatırımlar, borç ödemek, yeni bir iş, yeni bir gelişme kapısı açmak, yeni bir fırsatı değerlendirmek. Tüm haftanın temel dinamiği bu. Finansal konular kovaların birinci gündemi ve salı günü buraya Venüs geçiyor. Yani bu parasal konuları çalıştıran alana Venüs geçiyor. Venüs geçtiği zaman ne olur? Orada daha rahat bir enerji akmaya başlar. Nerede? Finans konularında. Beklediğiniz, giriştiğiniz, talep ettiğiniz, taleplerde de bulunabilirsiniz bu arada finansla ilgili girişimleriniz de olabilir. Bu alanlarda daha rahat bir enerji olacak. Pazartesi, salı birileriyle görüşüyorsunuz. Bunlar yakınlarınız olabilir. Başka kimler olabilir efendim? Sizin iradeniz altındaki mesela çocukları olur, kardeşleri olur. Onlarla olan bağları, bazı girişimler, haber, araçlarla böyle trafikte bazı kısa seyahatler yapacaksınız ama insanlarla bilgi edinme adına yapacaksınız. Bir şeyler öğrenmek, bir şeyler araştırmak adına yapıyorsunuz. Güzel de bir iki gün ve aslında uzun bir sürede burası çok güçlü çalışacak. Size olumlu yansıyacak. Evet, devam ediyoruz. Çarşamba, Perşembe günü. Şimdi sizin için önemli. Şimdi sürprizler yaşayacak burç grupları var aramızda. Bu yılın ilk yarısında. Mesela bu 2 gün kovalar için biraz daha temel dinamikler. Mesela ani bir gelişme olur. Fikir değişikliği olur. İşte dersin ki dur şu işimi değiştireyim. Evimi değiştiriyorum. Çocukların evden ayrılması. Benzer konular. Emlakla ilgili işte gayrimenkullerle ilgili konular. Yaşadığı yerde dekor değişikliği. Bu birçok şekilde tabii sıralanabilir. Evet, bu çarşamba, perşembe bu tip konular gündeminizde biraz aile, ev gibi. Bazılarının iş hayatını da çok ilgilendiriyor. Mesleki konularda olabilir. Böyle bir süreç. Dolayısıyla bu 2 gün mesela Nisan ayının göstergelerini getirebilir. Çünkü burada daha somut gelişmelere doğru ilerliyor gökyüzü. Bu bahsetmiş olduğum konular kovalar için bilhassa çok ani, bazılarına çok güzel sürprizler getirecek. Bazıları mecburiyetten bunu yapacaklar. Bazı yeniliklere doğru gidiyorsunuz. Ve efendim cuma, cumartesi bu haftanın en şanslı olduğunuz 2 günü. Unutmayın sevgili kovalar. Nerede şanslısınız? Sosyalsiniz bir kere.
her şeyden önce. Şans oyunları gibi, ilişkiler gibi, flörtler özellikle. Mesela ilişkiler, flörtler anlamında kovalar gerçekten bu 2 gün şanslılar. Ama tabii burada Venüs artık hani kovadaydı, burcunuzdaydı. Şimdi balık burcuna geçti. İşin biraz daha duygusal kısmı daha çok ilgilendiriyor. Yani para kısmı. O yüzden ben para olduğunu düşünüyorum. İşte finans sektörü mesela, işte borsaymış gibi bazı kağıtlar vesaire. Bunlar gündemimizde olacak. Buralara yatırım yapmak, yeni bir kağıt almak veya farklı alanlara geçiş yapmak gibi durumlarınız var. Bu 2 günü böyle değerlendiriyorsunuz. Cuma ve cumartesi. Ve tabii çocuklar. Kesinlikle çocuklarla ilgili gelişmeler de olacaktır. Hafta sonu ay artık Yengeç Burcu'na geçmiş olacak. Siz biraz günlük rutinlerinize egzersizdir, spordur, beslenme ile ilgili konular, o alanlar güçlü gibi gözüküyor. Biraz daha rutinde, aslında rutin konuların çalışacağı bir hafta sonunda sizi bekliyor sevgili kovalar. Umarım şahane bir hafta geçirirsiniz. Hayatınızda birçok şey, bakın Venüs, Mars burcunuzdaydı. Mars hala burcunuzda devam ediyor. Venüs artık oradan ayrıldı. Mars hala burcunuzda olduğu için sağlık konularına da özellikle pazar günü belki biraz eğilebilirsiniz. Sevgili kovalar, umarım her şey yolunda gider. Hoşçakalın. Balık, yükselen burcu balık ve doğum haritasında çok fazla balık burcunda yerleşimi olan dostlar, 11 Mart haftası sizin için bir dönüşüme başlama haftası aslında. Çünkü burcunuzda bir yeni ay yaşandı ve bu hafta balık burcuna geçen salı günü bu arada geçiyor Venüs. Sizin bu alanda hayatınızın her anlamında yeni şekiller, yeni oluşumlar, bazı dönüşümlere doğru götürüyor. Önemli bir döngüdesiniz. Doğum gününüz kutlu olsun. Hele tam da o günlere denk geldiği için, eğer bu hafta da doğduysanız zaten yeni ay etkilerini yine siz de alırsınız. Ve yaşamınızda yapmak istedikleriniz, yapamadıklarınız, olmak istediğiniz, olmak zorunda kaldığınız tüm durumları değiştirmek için çok önemli kararlar alacaksınız. Bakın, ayın ışığı yavaş yavaş büyüyor. Bu hafta büyüyecek. Dolayısıyla yeni ayın etkileri de sizin yaşamınıza nasıl, eğer çalışacaksa, hangi alanlarda gelişlemek, büyümek veya değişiklik istiyorsanız bunlar daha belirgin olacak. Şimdi pazartesi, salı ay da Koç burcunda, Merkür de Koç burcuna geçiyor ve kazançlarınız, gelirleriniz, yani finansla ilgili konular gündeminizde olacak. Hatta bir süre boyunca burada olacak. Şimdi balıklar için çok önemli bir durum bu. Kazançlarını, gelir seviyelerini değiştirecek, akışını, yönünü etkileyecek bir süreçtesiniz siz de. Yani tutulmalar çünkü hep parayla ilgili konuları aktifleştiriyor. Bunlar bazılarının mirası olacak, bazıları önemli bekledikleri, mesela bunlar miktar olarak küçük paralar olmaz. Bir paraya sahip olacak. Bazıları bir borçlanma içine girecek. Bunlar yine birisi ev almak için olur, gayrimenkul için olur. Mesela kimileri ne için yapacak? Bunu evlilik için yapacak. Evlenmeye doğru ilerliyor. Bazılarının çocukları, belki çocukların hayatlarında gelişmeli, ama bir para söz konusu. Ve bu hafta pazartesi, salı bu girişimler, talepler için uygun gözüküyor. Hani yeni ayın ışığı da böyle yavaş yavaş salı günü biraz daha aslında olumlu olacağını düşünüyorum. Venüs de burcunuzda olacak ya. Böyle işler için kullanabileceğiniz güzel bir gün. Ve haftanın çarşamba, perşembe gününe baktığımızda siz böyle sevdiklerinizle iletişim içinde olursunuz. Diğer yandan bazı ziyaretler yapabilirsiniz. Bazı kişilerin telefonları sizi sevindirebilir. Efendim, başka ne olabilir? Burası sizin için aslında gelişime açık bir yer burası. Öğrenmeye, bilgiye, mesela sevdiklerinizi sarıp sarmalayan bir burçsunuz. Korumacı bir burçsunuz. Çok da içselleştirirsiniz bazı şeyleri. Hani burada dozunda, belli kararında tabii sevgimizi esirgemeyeceğiz. Ama oradaki blokajlar da bazen hani mecbur hissetme durumları yaratır. O mecburiyetleri de kendinize göre lütfen sınırlayın. Bu 2 gün bu şekilde ve Cuma günü önemli sizin için. Mesela Cuma
cumartesi günü sanki biraz önce bahsettiğim hani o evle ilgili konular dedim ya, aileyle ilgili konular da olabilir. Böyle evinizde düzenleme, keyif alma, yenilikler yapma, işte gelecek planları yapma, hayaller kurma gibi güzel enerjiler var. Çok da insan gelip gidebilir evinize ya da siz de misafirliğe gidebilirsiniz. Aile içi konuları gündeminizde yani. Hafta sonu sizin için en şanslı gün diyebilirim, pazar günü. Çok keyifli. Aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili özellikle balıklar, yükselen balıklar bugünü kullanabilir. Pazar günü gayet güzel. Bir şeyi aileye açıklamak, bir ilişkiyle ilgili mesela bir şeyi beyan etmek. Çünkü Merkür Koç burcunda artık durmayacağız. Konuşacağız, her şeyi söylemek isteyeceğiz. Paylaşmak isteyeceğiz. Bir evlilik teklifi bile yapabilirsiniz. Ve ailenize mesela aktarırsınız. Bazılarının çocuklarıyla ilgili olur. Bazılarımızın mesela hobileri, sanatla ilgili konular, onlara merak sarar ve oralarda bazı gelişmeler yaşar gibi gibi konularınız gündemde. Ama tüm odağınız kendiniz. Çünkü burcunuzdaki yeni ay öncelikle siz diyor ve hayatınızı düzenlemek, yeniden bir şeylere başlamak için fırsatlar veriyor. Bu fırsatı iyi değerlendirin sevgili balık burçları. Mutlu bir hafta diliyorum. İnşallah harika geçsin.